Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde Medict ile TVC Sağlık, TVC Health kuşağında yeniden birlikteyiz. Çok önemli bir soru var. Acaba lüks mü yoksa sağlığın temel ihtiyaçlarından biri mi? Ağız ve diş sağlığından bahsediyorum. Estetik gülüşlerden bahsediyorum. Ama işte onun yüzden acaba lüks mü yoksa en temel ihtiyacımız mı diye soruyorum. Bakın Kanada'da en önemli sorunlarımızdan biri. Öncelikle ne deriz? Kanada'da sağlığımız çünkü sağlık devlet tarafından sigortalanan bir alan değil mi? Bundan mutluluk duyarız ama çok önemli bir sorun var burada. Diş sağlığı. Çünkü Kanada'da hepimizin canını acıttığı gibi ortada ve ne yazık ki diş devletin sigortası altında değil. Bu arada devlet sigortası derken tabii ki federal olmadığını sağlığın biliyorsunuz. Sağlık sonuçta eyaletlerin kendi düzenledikleri sistemlerle giriyor ama ne yazık ki eyaletler diş sağlığı konusunda da bütçelerine böyle sağlam girdiler yapmak konusunda hiç de hevesli değiller. Çok ilginç rakamlar vereceğim. Bakın diş ve ağız sağlığı için Kanada'da yapılan harcamaların %95'i özel sigortalardan sağlanıyor. Bu ne demek? Eğer çalıştığınız yerin, iş yeriniz size özel sigortayı yapmadıysa, ancak yaptıysa bunlardan faydalanamıyorsunuz. Yapmadıysa her şey cebinizden gitmek zorunda. Ya da devletin çok kısıtlı bazı kapsadığı diş sağlığı konusunda alanlar var. Onlardan birine girmek zorundasınız ki o da bunların arasında acil durum olarak hastanelerin acil girişlerinden ancak çözüm arayacağınız yerler olabiliyor. Kanada'daki bu diş sağlığı programları eyaletlerin yani devletin diyeyim sigortası altında olan ancak %5'i düşünün bütün diş sağlığı harcamalarının ve aynı potada olduğumuzu düşünürsek mesela Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile bu sorun niye o kadar altındayız ki? O Amerika'da bile sağlığın bu kadar büyük paralara mal olduğu, çok büyük sorunların yaşandığı Amerika'da bile diş sağlığı %10 devlet tarafından karşılanıyor. İngiltere derseniz bakın not aldım %46'sı diş sağlığı ile ilgili sigortalanmış durumda. Kanada burada hepimizi ağlatıyor ve şimdi aslında böyle olunca da durum ne oluyor? Paralı da bir de üstüne üstlük pahalı bir tedavi. Böyle olunca Kanada'da insanların ağız ve diş sağlığı, diş bakımı konularında hizmete, tedaviye ulaşması gerçekten zor oluyor. İşte tam bu tablo yüzünden, bu maliyetler yüzünden de Kanada'da her 5 kişiden biri tam da bu maliyetler yüzünden ağız ve diş sağlığı problemlerini görmezden geliyor. Yok diyor ben bunun tedavisini alamayacağım. Kaldıramayacağım çünkü bunun mali yükünü. Ve bu sorunlardan kaçıyor. Kaçınca ne oluyor? Birincisi soluğu acilde almak zorunda kalıyorlar. Ağrı alıyor, iltihap alıyor. Bu yılda 150 milyon dolarlıkta bir maliyet getiriyor üstelik Kanada'ya. Önleyici bakımı da yapmıyor. Demin söyledim ağrı var, iltihap var. Bütün bu dertler katlanarak büyüyor ve burada diş sağlığı aslında çok daha önemli. İnsan vücudunda ne kadar damardan önemli olduğunu biliyoruz. Arkasından tetiklediği sorunlarla geliyor. Bakın kalp hastalıkları, diyabet, aspirasyon pnömonisi, ereksiyon sorunları, düşük kiloda bebek doğurma, osteoporoz yani kemik erimesi, metabolik sendromlar ve kalp krizi. Bir de tabii işin estetik tarafı var. Gülüşler. Sizin gülüşünüz tam olmadığı zaman kendinize güveninizi kaybedebiliyorsunuz. Doğru olmayan bir çene yapısı, diş yapısı ya da ağız yapısıyla bazen iş imkanlarını bile, bir işe girme fırsatını bile kaçırabiliyorsunuz. Şimdi bu noktada artık ben daha fazla uzman olarak konuşmamalıyım bence. Gerçekten ağız ve diş sağlığı bu noktada lüks mü? En temel sağlık ihtiyacı mı? Nasıl karşılanmalı? Peki çare nerede? Eğer Kanada'da değilse o zaman nerede? Ve maliyetlerini tüm bunlara çok detaylıca bakacağız. Bir de ben bir kavram öğrendim. Hollywood gülüşüymüş. Meğersem benim gülüşüm de Hollywood gülüşlerindenmiş galiba. İşte bunu uzmana soracağım. Bu Hollywood gülüşüne yani estetik gülüşe ulaşmak mümkün mü? Nasıl mümkün? Bu da bir lüks mü yoksa temel ihtiyaç mı? Çok uzatmayacağım. Karşımda İzmir'den diş hekimi Ömer Saraç olacak. Onunla birlikte A'dan Z'ye şimdi bu konuya dalıyoruz ve Medict ile TVC Sağlık başlıyor. Merhaba. Durun hocam.
Hocam, önce jeneriğimiz girmişti. Ben evet sizin isminizi evet anons ettim. Siz de oradan hemen geldiniz ama hoş geldiniz yayınımıza diyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Sanırım yayına girmiş durumdayız, öyle anladım. Ben girişimi biraz uzun tuttuğum için sizin isminizi de söylediğim için evet şimdi sizi ben ekranıma aldım. İzmir'den diş hekimi Ömer Saraç. Maynova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden şimdi bizimle birliktesiniz. Mediktile sağlık kuşağımızda. Hocam biraz yani ağır bir giriş yaptım ama hem Kanada'daki durumu gördünüz. Artık buradan böyle bir hızla bütün konuları tek tek masaya yatıralım sizle. Bu iş ağız ve diş sağlığı lüks mü? Gerçekten temel sağlık ihtiyacı mı ve nasıl ulaşacağız bunlara? Başlayalım yavaş yavaş. Tabii ben çok heyecan duyarım. Yani diş hekimliği ile ilgili yaklaşık 30 yıldan beri anlatmaktan, bunlar hakkında bilgi vermekten mutluluk duyarım. Bu platformda yani Turkish Voice of Canada platformunda bunlardan söz etmek benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Şöyle aslında o kadar geniş bir kavram ki ve herkesin bu konuda birçok soruları var ve soru işaretleri var. Bizleri ne zaman bir yerde bulunsak bize hemen bu böyle mi, bu böyle mi diye hep sorular sorarlar. Ben de şimdi sizlere bunları bazı konularda çok detaylı bilgi vermek istiyorum. Şimdi birinci sorunuz şu. Yani lüks mü yoksa zorunluluk mu diye sorduk. Aslında şöyle bir şey var. Bunların eskiden bizler diş hekimliğine gelen hastalarımız daha çok bizden boşlukların ya da çiğneyememeyden kaynaklanan problemlerini çözmemizi isterlerdi. Ancak günümüzde artık her şey değişti. Her şey estetik üzerine döndüğü için ve estetik çok ön planda olduğu, prezentasyonun çok ön planda olduğu ve estetiğin çok büyük bir kaygı yarattığı bir dünyada artık biz sadece fonksiyonla uğraşmıyoruz. Bizim aynı zamanda uğraştığımız konu estetikle beraber fonksiyon beraber diyoruz. Şimdi şöyle diyelim, estetik ön planda olduğunu şöyle söylüyoruz. Bazı hastalarımız bizden çapraşıklıkların gidermek için gelir. Bazı hastalar diş eksiklikleri için gelir. Burada tek kelimeyle estetik ya da fonksiyon değil, bunları beraber düşünmemiz gerekir. Detaylarını anlatacağım zaten size. Evet. Şimdi o zaman bir böyle bir takım kavram kargaşası yaşanılan sorular var. Acaba onlardan mı başlasak? Bu hani şeyler var, Evet. zirkonyumlar var, ondan sonra implantlar var, çok önemli konular. Acaba öyle bir şeyle başlayıp arkasından da estetiğe gelelim mi? Şimdi şöyle aslında neyi merak ettiğimizle ilgili konuya girelim. Şu anda günümüzdeki en büyük bize gelen hastalarımıza sorulanan biri de zirkonyumdur mesela. Estetikle ilgili olan konuyu ve fonksiyonla ilgili olan konuyu ayıracağım ama az önce sizin girişinizde bir şey vardı. Hastalıkların dişten kaynakladığıyla ilgili yani kalp Evet. problemleri, karaciğer problemleri. Bence bu çok önemli bir konu. Birçok hastama ben özellikle söylerim. Yani benim hiçbir problemim yok diye görünür ama dişteki sizin görmediğiniz enfeksiyonlar bunlar zaman içerisinde kana, ağız yolu ve dolaşıma katılarak kalp ve damar yollarına iletilerek burada karaciğer ve kalp kapakçıklarına birikebilir. Biz bunlara fokal enfeksiyon odakları adı veririz. Bu yüzden kalp doktorları ilk önce diş hekimine gitmesini söylerler. Şimdi her kim ki eğer dişlerinde bir enfeksiyon varsa bunları tedavi ettirmediği takdirde bu tür problemlerle karşılaşabilir. Bu yüzden bunların ya çekilmesi ya kanal tedavisi yapılması ya da diş eti tedavisiyle bunların toparlanması gerekir. Bence en önemli konu burada kaynaklı. Ama şimdi çok genel bir kavram var. Ben bu yüzden bu kavramları size bir basamaklayarak gitmek istiyorum. Bunlardan birincisi şöyle basamaklayarak şöyle yapalım isterseniz. Bir, estetiği ne zaman uyguluyoruz? Biz estetiği bir kişinin kendi problemlerini kendisinin fark ettiği zaman uygularız. Yani bir kişinin mesela benim hastalarımdan ortadaki iki dişinin ayrık olan bir hastam vardı mesela. Ben ilk daha meslek ilk zamanlarda bunu kapatalım mı demiştim. Ve o hastam bana şunu söylemişti. Hayır dedi Ömer Bey. Yani ben bu ayrıklığı benim ailemde, annem, babam ve çocuklarımda var ve ben bundan memnunum demişti. Ve biz o dişlere hiçbir müdahale etmemiştik çünkü hasta memnun. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Estetik aslında kişinin aynı zamanda kendinden duymuş olduğu huzur, mutluluk ya da rahatlıkla da ilgili olan bir şeydir. Yani eğer sizin kaygı düzeyiniz öndeki bir çapraşıklıktan yoksa
O zaman sizin estetik bir probleminiz olduğu da söylenemez. Asıl hedef burada estetikte kişinin kendi mutluluğudur. Burada mesela bizim estetik olarak, diş hekimi olarak baktığımız zaman neye bakarız? Proportion dediğimiz, yani altın oran dediğimiz bir kavram vardır. Buradaki temel estetik kavramlarda dişlerin pozisyonları, dişler acaba doğru pozisyonda mı, önde mi, arkada mı? Dişlerin birbirleriyle olan ilişkileri ayrık mı? Ya da dişlerin fazladan dişler üst taraftan, çenenin üst tarafından çıkmışlar mı, çıkmamışlar mı? Dişlerin renkleri, dişlerin bütün bunların tümü ya da diş eti mi? Güldüğü zaman hastanın diş etleri çok mu görünüyor, az mı görünüyor? Bütün bunların hepsi aslında sizin görmediğiniz estetik sorunları içerir. Ben estetik konuşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu konuyu biraz genişletmek istiyorum. Çünkü bir kişi aynaya baktığı zaman kendinde başkalarında olmayan bir gülüşün olduğunu ama problemin ne olduğunu bazen göremeyebilir. Ben şimdi bunu şöyle size detaylandırayım. Mesela dişlerinizin bir sınırı vardır, bir çizgisi vardır. Dişlerinizin diş etiyle birleşme çizgisi. Bazı dişlerimizin eğer çizgisi yukarıda, bazı dişlerimizin eğer aşağıdaysa, bu durumda dişlerinize baktığınız zaman sizin fark etmediğiniz bir asimetri görürsünüz. Bu asimetri ise sizi aslında rahatsız eder ama neyin yanlış olduğunu bilemeyebilirsiniz. İşte biz burada örneğin mesela bu sihirli bir değnektir aslında. Altın, biz mesela lazer aracılığıyla bu gördüğünüz diş eti gülümsemesini, diş etlerini orada bir dantela gibi işleyerek, keserek bunu biz orada uygun bir forma döndürebiliriz. Ve güldüğü zaman bir kişinin çok az dişi görünüyorsa burada daha uzun, daha görseli güzel dişlere dönüştürebiliriz. Bu işlem sadece 15 dakika sürer. Sadece 15 dakika. Bu kadar etkili bir işlemdir. Burada Bunu biz ne gummy dediğinizi smile, görsel olarak buyurun. aktarabilmek için izleyicilere, hani bu üstünden geçtiğimiz birkaç resim vardı. Hangisini paylaşabilirim sizce? Ee, Aslında onlarda hiçbirini paylaşamayız. Çünkü Gummy Smile dediğimiz zaman herkes zihninde biraz canlandıracak bunu. Çünkü Gummy Smile, bir kişi güldüğü zaman diş etlerinin çoğu görünüyorsa biz buna Gummy Smile diyoruz. Ve toplumun büyük bir oranında da Gummy Smile mesela vardır. Bunun ise tedavisi çok basittir. Örnek veriyorum, estetikle ilgili en çok karşımıza çıkan konu olduğu için. Biz hemen bu durumda dediğim gibi diş etlerinde bir kesme işlemi yaparız ve daha sonra bazen çok aşırı miktarda, bunlar eskiden ameliyatlarla düzeltiliyordu ve şimdi botoks gibi muhteşem bir elimizde bir enstrüman var ve Gummy Smile botoks yapılarak burnun her iki kenarında çok ince ve küçük enjeksiyonlarla kişinin gülüşü tamamıyla değiştirilebilir. Bu mesela çok basit bir aslında estetik problemin çözümünü anlatmak için söylemiştim. Ama estetik problemler sadece bunlarla bitmez. Biz mesela çenelerin daha önde konumlandığını, mesela diş renklerinden bahsedelim. Herkesin altın konu. Dişim benim normalden niye daha sarı? Mesela biz bunları beyazlatma, diş bleaching yapıyoruz mesela. Sadece klinikte 15 dakika arayla yaptığımız ofis tipi bir beyazlatma olur ve bleaching'e geçeriz ve bleachingle 15 dakikalık aralarla 3 kez yapıldıktan sonra yani toplamda 45 dakikaya karşılık gelir, 7 ton kadar beyazlanmış dişlerle karşılaşabiliriz. Şimdi bu da mesela çok önemli bir konu. Ne dedik? Pozisyonların giderilmesinden bahsettik. Yani Gummy Smile'dan bahsettik. Dişlerin renkleşmesinden bahsettik. Bir de çapraşık dişler var. Bunlar da kişiyi gene mutsuz eden unsurlar. Dişler birbirine çok karmaşa bir şey, çapraşık halde görünüyor. Ya da dişlerin az önce ilk söylediğim gibi ileride ya da geride olmasıyla ilgili sorunlar var. Bunları da biz bu sefer daha farklı enstrümanlar kullanacağız. Ne yapacağız? Bunları, ortodonti çok uzun bir tedavi olabiliyor. Normalde herkesin bildiği gibi ortodontik tedaviler yaparız. Yani bu ortodontik tedavi dediğimiz tel tedavisi. Bilirsiniz, diş teli takılır ve dişler düzene girer. Değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Ancak günümüzde artık herkes daha hızlı çözümler. Hem rengi değişsin, hem şekli değişsin, hem Hollywood gülüşüne doğru gidiyoruz şu anda anlatımlarımızı. Hepsi beraber nasıl güzel bir görüntü elde edebiliriz ama çok kısa zamanda istiyoruz bunları. Bunlar için ya zirkonyum kaplamalar yapıyoruz. Yani eskiden metal destekli kaplamalar yapardık. Artık zirkonyum kaplamalar yapıyoruz. Ya da lamina.
veneer ya da gene bu İngilizce'de veneer olarak geçer. Dişlerin üzerine çok ince kesitli porselen tabakalanma. Takma tırnakları bilirsiniz. Takma tırnaklar vardır. Kadın dinleyicilerimiz daha çok bilirler. Takma tırnaklar nasıl ya da kontak lensleri düşünün. Çok ince kesit gözün üzerine direkt olarak oturur. Bu da dişin üzerine gelen porselen 0,2 milim kalınlığında dijitalize bir şekilde kesilmiş porselenlerden oluşur ve dişlerinizin üzerine çok az bir preparasyon yapılarak, kesim yapılarak üzerine yapıştırılır. Bu da tamamıyla gülüşü olduğu gibi değiştiren çok hızlı bir yöntemdir. Şimdi ben bu Hollywood gülüşünü böyle ilk duyduğumda aslında bu röportajımız için hazırlanırken duydum. Duymamışım daha önce ilgim olduğu bir alan değilmiş ama tabii ki duyduğum anda da anladım neye tekabül edebileceğini Hollywood gülüşü. İlgimi de çekti, merak da ettim. Benim gülüşüm Hollywood gülüşü mü? Ne dersiniz? Aslında gülen bence herkesin gülüşü Hollywood gülüşüdür. Yeter ki gülelim. Bence bu çok önemli bir unsur. Ama şöyle bir şey var. Benim çok üzüldüğüm şeylerden biri. Mesela yıllarca hep dişlerini kapatarak gülme alışkanlığı oluşmuş, obsesyon yaratmış hastalarım oldu. Dişlerini bitirdim. Yani gözyaşlarını tutamayan hastalarım oldu. Aynaya bakarken bile o güzel dişlerle hala daha ellerini kapatıyorlardı. Yani bu gerçekten çok dramatik tablolarla karşılaşıyoruz. Yani orada gözyaşlarıyla eşine sarılan, bizlere sarılan hastalarımız oluyor. Çünkü inanın gülmek kadar, bu kadar insani bir şeyi zapt etmek, bunu kontrol etmeye çalışmak kadar acı bir şey olamaz herhalde. Ve bunları aslında yaş gruplarına göre de bağlamamak gerekiyor. 80 yaşındaki bir insanı hayata bağlayabilirsiniz. Yeniden kendini iyi hissettirebilirsiniz. Ben hiçbir mesela yaşı ilerlemiş hastamın ya işte ya ne olur hadi sen de bunlar kullan ne olacak falan dememişimdir. Aksine onlara daha estetik şeyler yapmaya çalışmışımdır. Ya da çok küçük bir çocuğa sen küçüksün ya işte buna ne gerek var asla dememişizdir. Çünkü estetik aslında insanoğlunun kendini beğenme ihtiyacıyla ilgili olan bir şeydir. Hepimiz kendimizi aslında iyi görmek ve mutlu görmek için kendimizi iyi hissetmemiz için estetik bizim için çok önemli ve bu bizi huzurlu ve mutlu eden bir faktör. Bu yüzden bunu asla yadsımadan estetik üzerine yönelmek lazım. Evet. Kendini beğenmek dediniz ama belki de beğenmenin ötesinde asıl kendini en doğru şekilde ifade edebilmenin amacı. Kendine güvenle birlikte değil mi? İfade, çünkü yüzümüzden geliyor, gülüşümüzden geliyor. O ifadeye sahip olduğumuzu bilmemiz, kendimizi ifade edebilmemiz için doğru nasıl diyeyim, doğru mesajları aktarabildiğimizden emin olmamız gerekiyor mimiklerimizle, jestlerimizle. Sanırım o ihtiyaçtan. Gene kendini anlatma ihtiyacından doğuyor. Yani tabii birçok faktörler var. Konuşulacak konu çok fazla tabii. Yani mesela bir avukatın dişlerinin iyi olması çok önemlidir. Ya da prezentasyonla uğraşan bir kişinin dişlerinin iyi olması bunlar çok önemlidir. Günümüzde artık dişler bir sosyal statü noktasına gelmiştir. Yani bu yüzden bunlar hiçbir zaman yadsınamaz. Tabii ben bunları söyleyerek her şeyi estetiğe yormak istemiyorum. Tabii ki insanın temel ihtiyacı yeme, çiğneme, yutma, beslenme. Ama bu zaten olması gereken. Bu olmazsa olmazımız zaten. Yani Yani bu lüks değil, yüzden gerçekten temel sağlık ihtiyacı noktasına evet, geliyoruz diş estetiğinde ya da evet. sağlığında. Hocam Murat Bey, şeyi merak ediyorum. Yeniden bu Hollywood gülüşünü kapatmadan önce biraz daha açalım. Hani Hollywood gülüşü tamam, ismi üstünde, Hollywood artistleri gibi işte kocaman bembeyaz dişlerle hani gülmek demek mi? Sadece bu kadarla sınırlı değil aslında. Arkasında demin söylediğiniz hani kişisel bir takım şeyler de var. Daha genel sağlık da var. Ama bütün bunlar içinde Hollywood gülüşü dediğiniz uygulama ya da yöntem bir sihirli değnek mi bütün bu sorunların çözümü için? Sonra da bu işin maliyetine geleceğiz. Önce bakalım bu Evet. sihirli değnek mi? Şimdi şöyle, Hollywood gülüşü dediğimiz kavram aslında dişlerin daha beyaz, daha iri ve aynı zamanda dişlerin gösterişli olmasını anlatıyordu eskiden. Yani bunlar dönemsel olarak diş hekimliğinde de katmanlar oluşturuyor. Şu anda Hollywood gülüşü dediğimiz şey ise daha doğal, daha
kendini göstermeden gösteren dişler. Çok enteresan bir cümle oldu ama Doğru. kendini göstermeden gösteren dişler ve aynı zamanda bir o kadar da formları birbirleriyle ilgili kaba olmayan dişlerden bahsediyoruz. Hollywood gülüşü dişlerin bir bütün halinde yüzüyle, diş etleriyle ve insanın kendi kişiliğiyle uyumlu olduğu bir gülüş tasarımı aslında. Mesela dişlerin karakterinin olduğunu biliyor muydunuz? Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Dişlerin karakteri. Yani bir kişinin mesela daha gergin, daha sevimli ya da daha kurnaz görünmesini dişler sağlayabilir. Yani bu mesela daha sert, daha maskülen bir şey de sağlayabilirsiniz. Daha yumuşak bir görüntü de sağlayabilirsiniz. İşte bunu ayırt edecek olan kişi diş hekiminizdir. Ama bu konularla ilgili donatılmış olması lazım. Kendisinin estetik konusunda çalışmış olması lazım. Yani eskisi gibi, eski dünyada olduğu gibi yani geçmişte yaptığımız gibi artık bir boşluğu doldurmak amacını gütmüyoruz. Burada yaptığımız konu aynı zamanda oradaki insanın kendini aynada gördüğü zaman evet bu benim karakterimin bir yansıması ya da bazen istediğimiz gibi bir görüntü de olabilir bu. Yani siz kendinizi farklı bir şekilde ifade etmek istiyorsanız bunu da sağlayabilir o dişler. Mesela şöyle düşünün, yüzü çok yuvarlak bir hastayı düşünün. Hafif böyle biraz kiloluca ama o kendisini birazcık daha böyle uzun dişlerle daha o da yuvarlak ve kenarları yumuşatılmış bir diş olursa o zaman hoş bir görüntü olmayacaktır. Ama ona daha keskin görüntülü verdiğiniz zaman o ifadesini orada birazcık daha farklılaştırabilirsiniz. Bunun gibi küçük detaylarla aslında Hollywood gülüşü bugün çok zenginleştirilmiş kavramlarla birleştiriliyor. Yani Hollywood gülüşünü toparlayacak olursak daha beyaz, daha doğal ve kendi karakterinize uygun gözüne nasıl söyledim az önce çok göstermeden güzel görünen dişlerden bahsediyoruz. Ben hep şey diye düşünürüm. Güzel gülen insandan zarar gelmez diye düşünürüm. Baktığım zaman bir insanla konuşurken eğer hani illa o anda gülmek için ya da mutlulukla ya da kahkahası değil ama küçücük yüzün üstünden bir gülümseme geçiyorsa o güzel ve benim için güzel gülümseme ise gerçekten zarar vermez. Zarar gelmez o insandan diye hep böyle bir rahatlatırım ama burada şimdi şunu düşünmek lazım. Sizin hani estetik uygulamalarla bu değiştiğinde o gülüş güzel hale geldiğinde o insanlara da yansıyor mu? Ne kadar güzel bir şey olur. Yani herkesin zarar vermeyen iyi insan haline gelmesi, herkesin gülüşünü değiştirmekle mümkün olsaydı hocam, ah muhteşem Evet, olurdu. yani şöyle tabii bu herkesin ulaşabileceği bir şey değil. Az önce ben de sizin sayenizde ilk defa duyma şansım oldu. Yani Kanada tabii bu konuda hakikaten diş sağlığı konusunda maalesef anladığım kadarıyla çok şey değil. Zaten hani devlet anlamında çok Evet. katkısı olmayan bir. Mesela İngiltere için biliyorum. Benim çok miktarda İrlanda, İngiltere ve bu bölgeden, Avrupa'dan gelen hastalarımız var. Şimdi şöyle bir durum var. Yani yaptırılması gereken işler gerçekten çok yüksek maliyetli işler. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da. Çünkü diş hekimliğinin neredeyse önünden geçemiyorsunuz. Yani sadece muayene bile çok yüksek rakamlara karşılık geliyor. Şimdi bizim bu hastalarımızın tedavisi şundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Çünkü biz bunları çok kısa süre içerisinde arzu ettikleri gülüşe ve umdukları fiyatın çok çok daha altında fiyatlarla sunabiliyoruz. Şimdi normalde bu parayı biriktirip bu parayı diş hekimine vermek hayalken yani onların ülkesinden sonra bizim Türkiye'de bunu yaptığımız zaman tabii bu gerçeğe dönüşüyor. Bu çok büyük bir avantaj tabii. Yani bu aklın yolu bir aslında. Yani siz eğer doğru tedavi alıyorsanız, doğru kurumsal kimliklerle, şeylerle çalışıyorsanız, kurumlarla çalışıyorsanız ve eğer daha az para ödeyip ve tedavinizi gerçekleştiriyorsanız o zaman tabii ki tercih edilen olursunuz. Burada profesyonel çalışma çok önemli bir şey.
Burada devreye anladığım kadarıyla Türkiye'nin hani önemli bir yer olması, böyle hastaları bütün hani dünyadan, söylediğiniz Avrupa çok önemli, Avrupa'dan çekebilmesi bir hem zaman hem de maliyet açısından çok önemli diye düşünüyoruz. Orada böyle bir takım rakamlar verebilir misiniz? Hani sizin kurumunuza gelenler, genel Türkiye'yi biliyor olabilirsiniz ama mesela Avrupa'dan ne kadar kişi geliyor? Çünkü sanırım yavaş yavaş hani Kanada'da bu sıraya girecek, Türkiye'deki diş sağlığı açısından, sağlık turizminde. Yani şöyle söyleyebilirim. Mainova Ağız Diş Sağlığı Polikliniği olarak bizim hastalarımızın %80'i, hatta yani daha da artıyor bakmayın, ve yurt dışından gelen hastalarla kaynaklı. Yani biz sabahtan itibaren hastalarımızı almaya başladığımız zaman İngiltere'den, İrlanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hastalarımız gelir ve biz bunların planlarını daha önceden yapmışızdır. Yani işte onların transferleri yapılır ve onların işte otelleri ayarlanır ve daha sonra tedavi süreci olarak bir hafta ya da maksimum işte 10 gün içerisinde tamamlanacak şekilde tedavi programlanır ve bu programlamadan sonra biz hemen ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde çalışmaya başlarız. Bu çalışma süresince entegre bir çalışma sistemi vardır. Çene cerrahları, kanal tedavisi uzmanları, protez uzmanları, herkes kendi görevini hızlı bir şekilde assembly line gibi, yani bir fabrika bandı gibi, hepsi butik bir çalışarak ve hastanın o noktaya hızlı bir şekilde ama güvenilir bir şekilde gelmesini sağlar. Ve 10. günden önce zaten işimiz biter aslında. O güvenlik zamanıdır ve kontrolleri tamamlanır ve daha sonra hastalarımız bizim kendi ülkelerine yolcu edilirler. Bütün bu süreç zarfında şunu söyleyebilirim ki son zamanlarda Türkiye özellikle sağlık turizmi konusunda daha önce Macaristan çok ön plandaydı ama Türk hekimleri her konuda, sadece diş konusunda değil, obezite cerrahisi, estetik cerrahi ve diğer bütün konularda Türkiye gerçekten bu gurur verici bir tablo. Yani Türk hekimlerinin ve aynı zamanda kuruluşlarının bir başarısı bence. Çok iyi noktalarda iyi hizmetler veriyor. Tam bu söylediğiniz Yani iki alanda da yayınlarımızı yaptık zaten. Mediktile TVC Sağlık Kuşağı'nda gerçekten bütün detayları anlattık. Şimdi de diş estetiğinde aynı yönde, kulvarda gidiyor olduğumuzu görmek, evet, gerçekten önemli ve çok değerli. ben bu konuda birazcık gene bir teknik bilgiye, Hı hı. madem öyle diş estetiği bu konularda biraz daha kurumsal konulara girdik. Ben hemen şeyden bahsedeyim size. Mesela en çok sorulan, hastalarımızın hiç ağzında dişi yok ve yıllarca total protez kullanmışlar. Yani ben en çok mesela bu hastalara aslında hizmet etmekten çok mutluluk duyuyorum. Çünkü gerçekten damak tadı denilen bir şey var. Damak tadı, bir kişinin aldığı bir gıdanın, bir besinin damağında bırakmış olduğu tattır. Boşuna söylenmiyor bu çünkü. Ama total protez kullanan, yani denture, normal denture kullanan bir kişinin bunu iki plastiğin arasında yaptığını düşünürseniz, hayatta yani ne gibi bir şeyiniz bile olsa, hesabınıza ne kadar para olursa, ne kadar gayrimenkulünüz bile olsa, eninde sonunda yediğiniz bir gıdayı böyle yiyorsanız hiçbir anlamı yok. Yani dolayısıyla bu bir kişiye, eğer siz gerçekten bir yani Türk usulü bir döneri ısırtamıyorsanız, bir sandviçi ısırtamıyorsanız, bir elmayı eğer ısırtıp yiyemiyorsanız, o zaman hayatında çok fazla bir şey yok. Bir yere gittiğimiz zaman bile önce ne yiyeceğimizi düşünürüz. Yani gerçekten ben bazen hastalarımıza fiyattan falan bahsederken, atıyorum üzerimizdeki bir tişörtü, bir pantolonu, bir şeyi ne kadar kullanırız? 2 sezon, 3 sezon, neyse, ama sonra gider. Ama eğer fiyat performans olarak bakarsanız, hayatınızdaki hiçbir şeyi 24 saat, 7/24 kullanmıyorsunuz dişler kadar. Bu yüzden gerçekten dişler verdiğimiz paranın aslında çok çok daha üstünü bize ödüyorlar her konuda. Şimdi az önce söylediğim konuya tekrar dönmek istiyorum. Total Hı protezi hı. kullanan bir hastanın alt ve üst çenesinde bizim en çok yaptığımız işlemlerden, biz şöyle kısaca onu da gireyim, çok konu var demiştim. Bizim kliniğimiz estetik ve implant kliniği olarak, daha çok proje kliniği olarak bilinmekte. Proje kliniği demek sadece bize bir dolgu ya da benzer bir şey değil. Daha çok bütün bir ağzın estetik planlaması, bütün bir ağzın implant planlaması ya da işte ağızdaki çeşitli boşlukların implantlarla planlaması şeklinde hastalarımız olur ve biz buna yönelik çalışırız.
Şimdi bir ağız eğer tamamıyla hiç dişsiz kalmışsa bu bölgede alt çenede 6 tane, üst çenede 6 tane implant yapılarak ve bunların üzerine 12 tane, her bir çene için 12, toplamda 24 tane diş konularak burada tam bir kapanış, tam bir ağız estetik ve fonksiyonel olarak kullanılabilir hale gelir. Hastamızın çok rahat bir şekilde benim dişlerim var diyebilecek hale getirilebilir. Bu da tabii çok parametreleri olan bir şeydir. Kolay bir süreçtir bizim açımızdan. Çünkü bu kadar implantın yapılması çok ilginç gelecek şu anda size. Sadece bir gün içinde yapılır. 12 implant sadece bir günün içinde yapılır. Yani bakın, hiçbir dişi yok kişinin. Geldi, oturdu kliniğe ve biz alıyoruz onu kliniğe ve 12 implantını aynı günde bitiriyoruz ve hastamız sadece ikinci gelişi eğer gerekiyorsa 3 ay sonra geliyor ve 3 ay sonra da bütün dişlerini tamamlıyoruz. Zirkonyum ya da porselen ya da Hollywood gülüşü Evet. olarak. Bu çok büyük bir şey. Şimdi şeylere geçelim isterseniz, görsellere Bir, geçelim. Orada ona bir birkaç şeyden bahsettiniz. Orada bir doğru bilinen yanlışlar konusu hep ilgimi çeker. Haberci olarak da böyle vurgulamak isterim. İmplant dediniz ya, şeker hastalarının kullanımı ile ilgili hep böyle bir duyarım, bir yerlerde bir tartışmalar vardır. Buna da bir açıklık getirebilir misiniz? Şeker hastalarına uygulanabilir mi implantlar? Gerçekten bir tartışma var mı orada dikkat edilmesi gereken? Şöyle, aslında bu çok değerli ve güzel bir soru. Çünkü mesela bize en çok sorulan, implant kanser yapar mı? İmplanta karşı bir alerji var mıdır? Şeker hastaları implant yaptırabilir mi? Şimdi şeker hastaları implant yaptırabilir. Ama burada en önemli konu şudur: hastanın kontrol altında olup olmadığı, bu birinci kuraldır. İkincisi, şeker hastalığının düzeyi de önemlidir. Yani eğer biz buna hemoglobin A1C testi adı verdiğimiz bir test vardır. Bu 3 aylık şeker ortalamasını bize gösterir. Bu yaklaşık 7-7,5 civarında implantın yapılabileceğini gösterir. Ama bunlardan daha yüksekse, 8,5, 10, 11 ise hastanın mutlaka yeniden bir kontrol altına alınması ve bu değerin 7,5'lara indirilmesi gerektirir. Çünkü eğer bu noktalardan daha yukarıda bir şeker aktivitesi varsa, bu durumda iyileşmemizin ve implantla kemik dokusunun kaynaşmasının gecikebileceğini gösterir bize. Bu durumda doktor, diagnoz yapan doktorun bunu önceden tespit edilip buna göre bir yol. Mesela bazı hastalarımızda evet, yüksek hemoglobin A1C değeri çıktığı zaman biz hastamıza bununla ilgili hemen programlama yaptırırız. Bununla ilgili ilaçlarını alır. Sonrasında tekrar yapılabilir. 7-7,5'a kadar yine yapılabilir. Bunu yine söylüyorum. 6 ve 6 zaten kolaylıkla yapılıyor. Yani şeker hastalarına implant yapılmaz diye bir konu yok. Onlara da implant yapılabiliyor. Tamam. Evet, bir diğer, bu kanser yapar mı ya da işte alerji yapar mı? Titanyum, zirkonyum. Yani bunlar dünya üzerinde neredeyse sıfır düzeyinde alerjik reaksiyon ya da kanser yapma şeyleri var. Hiç bunlarla ilgili şehir efsanelerine kimsenin inanmamasını istiyorum. Çünkü şu anda dünyada, inanın, dolgudan fazla şu anda implant yapılıyor. Şu anda biz konuşurken milyarlarca implant yapılıyor şu anda bile. Evet. Evet, beni bile şaşırtan bir bilgi oldu. Hani bu kadar yaygın olması, dünya üzerindeki bu rakamı vermiş olmanız. Peki birazcık izleyicileri de hep farklı bir görselleştirme açısından önemlidir. Öncesi sonrasına bakalım. Hangi fotoğraflarını paylaşmamı istersiniz? Neleri aktarmak isteyelim? Şimdi az önce hani estetiğin ne kadar hani önemli olduğundan bahsettik. Bir ilk fotoğrafımızın bir kadın hastamızın fotoğrafı vardı. Eğer olmazsa oradan bir başlayalım görsel olarak. Yani tabii diş eksikliği çok önemli bir unsur. İnsanın yüzünü ne kadar, sanırım şu anda ekranda olsa gerek. Evet, yani şöyle, diş estetiğinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Dişsiz olmak ve dişli olmak. Bir diğer fotoğrafımız vardı. Ben onu özellikle göstermek isterim. Yine üçlü bir fotoğraf. E, Kadın Evet hastamızın ve onun fotoğrafı. yanındaki diş şeylerinin olduğu 3 aşamalı, içinde böyle dişlerin geldiği ve sonra o güzel gülüşe geldiği fotoğraf. Evet, seyircilerimizle paylaşıyorum. Hı hı.
hastamız çok ilginç bir hastamız. Çünkü Almanya'dan bize başvurmuştu. Bu hastamızın normalde diş sıkma problemi vardı. Bakın bu çok önemli. Ben bunu benim özellikle ilgilendiğim konu diş sıkma, bruksizm ve eklem ortopedisi üzerine. Bu yüzden diş sıkmayı kesinlikle önemsemek lazım. Diş sıkma bir kişinin minesinin eridiği gibi, dişlerinin bağlantısının kopmasına sebep olduğu bildiği gibi eklem problemlerinde de neden olabilecek ve kişinin çok zor fark edebildiği bir şeydir. Yani bu konu bir kişinin bütün dişlerini kaybetmesine kadar neden olabilir. Uykuda diş sıkmaktan bahsediyorum. Yani uyurken farkına varmadan diş sıkma ve gıcırdatma. Bu hastamızda bu problem olduğu için bu hastamız ne yazık ki bütün dişlerini kaybetti. Çünkü bütün hepsi sallanıyordu. Dişlerini çok fazla sıktığı için. Bu hastamızda biz bütün dişleri aynı seansta çektik ve aynı seansta 12 tane implantını yerleştirdik ve sonrasında bir gün sonra ölçüsünü aldık ve bu hastamıza 7. günde bütün dişlerini tamamladık ve bu görüntüye ulaştık. Bakın dişlerini çektirdi, implantları yapıldı ve 7. günde de bu dişlere kavuşmuş oldu. Evet, ben Yani bunu... Evet, buyurun. inanılmaz bir şey. Çünkü bu hastamıza en son 7. günde de ben çok severim hastalarımız bitirdikten sonra yeşil elma ısıttırmayı. Yani o dişlerle de bizim fotoğrafımız vardır. Yeşil elma ısıran bir fotoğrafı vardır. Yani daha 3 gün önce sallanan dişleri varken implantlarıyla birlikte yaklaşık bu hastayı bitireli bir 5-6 sene oldu. Bu hastamızın da en son şeyi. Yine tabii estetikle ilgili baktığımız zaman mesela bu hastamızın hiç dişinin olmadığını söyleyemeyiz. Yani demek istediğim o kadar görseli güzel, hastayı memnun eden bir görsel var orada ve altlarında implant olmasına rağmen, hiç doğal dişi olmamasına rağmen. Yine bir diğer fotoğrafa bakalım. O da gene Fransa'dan, Paris'ten gelen bir erkek hastaydı. Onda Hı hı. da gene Evet. mesela dikkat edersek yani bu hastada da bütün dişleri implant. Üst çenede 6 adet implant, alt çenede 6 adet implant var ve toplamda 12 adet implant yaptık ve bunun üzerine de 24 tane diş yerleştirdik. Ve bu şekilde onun istediği gibi yüzünün şekline göre uygun bir diş Ne yapmaya kadar çalıştık. sürede tamamlandı bu? Bunu da özellikle yazmak istiyorum. Burada şöyle, bu hastamızda immediate bir yükleme yapmadık. Bu hastamızda ilk önce dişleri çektik, implantları yaptık. Daha sonra hastamız Fransa'da, Paris'te yaşıyordu ve daha sonra gönderdik. 3 ay sonra tekrar geldi bize. 3 ay sonra yaklaşık bir hafta içerisinde de dişlerini, porselenlerini, zirkonyumdur bakın orada gördüğünüz dişler, zirkonyumlarını yerleştirerek bitirdik. Bunların hepsi sizin yurt dışından gelen hastalarınız aynı zamanda. Aslında çok fazla. Yani inanın şöyle söyleyeyim, son zamanlarda özellikle bu pandemi sonrası ve öncesi olarak ayırmak istiyorum. Biliyorsunuz uçuşlar bir dönem orayı artık pas geçelim. Ama uçuşlar açıldıktan sonra şu anda Türkiye'ye çok büyük bir bu konuda akım var. Çünkü mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. İngiltere. İngiltere'de mesela bizde mesela bir orta gelir seviyesine sahip bir öğretmen gidip dişlerini yaptırabilir. Gidip dişlerini hiçbir zaman dişsiz gezmez. Yani eninde sonunda ön dişlerinde eğer bir öğretmen mesleğini icra eden bir hastamız bizi mutlaka bir şekilde yaptırır. Ama hocam bu Ama borç harçla yaptırıyorlar biliyorum. Kredi çekiyor. Benim kardeşim kredi çekti dişleri için. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. İngiltere'de ya da işte Amerika'da ya da işte Kanada'da da anladığım kadarıyla böyle gerçekten bunu yaptırmak borç harçla bile çok zor hale geliyor. Çünkü çok büyük bir bütçeyi oraya ayırmanız gerekiyor. İşte bu yüzden bu kadar bütçeyi oraya ayırmaksızın çok daha düşük bütçelerle bunu Türkiye'de yaptırma şansı var. Yani bu yüzden İngilizler boşuna bize gelmiyorlar. İrlandalılar boşuna gelmiyorlar. Bizim hem Kuşadası'nda hem de aynı zamanda İzmir merkezde Maynova Diş Kliniği olarak hizmet vermekteyiz. Yani Kuşadası tabii çok da tercih ediliyor. Hani biz hani dişleri Kuşadası'nda yaparken süreç olarak hastamıza aynı zamanda bir tatil şansı da Tabii. tanıyabiliyoruz. Hani bunların çok çok ilgi alanlarının içine giren yerlerde işte Meryem Ana, Efes Antik Tiyatro ve benzeri yerler olduğu için, deniz kumu olduğu için ve bu anlamda da bu kişiler bu bütçeleri harcamadan çok daha düşük bütçelerle
çok sağlıklı ve estetik dişlere kavuşabiliyorlar. Bu yüzden bu sirkülasyon. Zaten Mediktile TVC'de bu sağlık kuşağını planlarken aynı şeyleri göze aldık. Medik'te hani uluslararası operasyonlarıyla ve tecrübesiyle dünyanın birçok yerinden ve şimdi de asıl amacı tabii Kanada'dan hastaları ve bu tür çözümler için getirebilmek Türkiye'ye en önemlisi ve bu konuda da hani bunca ayrıntı, bunca önemli bilgi gerçekten çok hayati. Ama şimdi şu rakamla ilgili ben böyle hani gazeteci bir parça onun için gıdıklayacağım sizi. Hep böyle daha ucuz, daha ucuz diyorsunuz. Avrupa'daki, Kanada'daki, Kuzey Amerika'dan gelecek kişiler için bu tedavilerle ilgili bir iki ipucu verebilir misiniz? Ya da skalayı söyleyebilir misiniz? Mesela şu resmi göstermek istiyorum yeniden. Yurt dışından geliyor dediğiniz 12 implantı olan hasta. O resme bakarak bu tedavinin maliyetini söyleyebilir misiniz bu noktada? Şimdi şöyle bir şey, maliyetler burada, şimdi bütün doktorlar normalde ne zaman bu soruyu sorsanız herkes der ki yani bu maliyetleri burada söylemek gerçekten çok zor. Ama söylediğiniz bir skala bahsediyor. Ya da mesela bir karşılaştırma Lütfen. olarak yapabilirsiniz. Şöyle bir karşılaştırma. Yani bizim de tabii dünyadaki fiyatlar ve fiyat politikalarını tabii ki biz Almanya'da ya da İngiltere, Fransa'da, Kanada'da ne olduğunu, neyin ne kadara satıldığını biz zaten bunu bilmekteyiz. Ve biz bu yüzden fiyatlarımızı da bu oranlara göre olabilecek en düşük fiyatlarda tutma çabası içindeyiz. Burada yaklaşık şöyle söyleyebilirim, e, 6-7 kat kadar bir fark yarattığını söyleyebilirim size. Ciddi anlamda fark. Mesela bir kanal tedavisinde bu kadar yapıyor. Ama mesela bir implant cerrahisinde bir augmentasyon dediğimiz sinüs lifting, mesela sinüsü kaldırma operasyonunda tek başına o işlem bile bütün mesela sizin dişlerinizin tedavisiyle birebir karşı karşıya gelebilir. Yani atıyorum işte 1 liraysa sinüs liftingin pardon bir şeyin rakamı, eğer sadece sinüs lifting yaptırma parasıyla bütün ağzınızı mesela yaptırabilirsiniz. Orada yaptırdığınız fiyatla karşılaştırdığınız zaman. Yani bu yüzden çok ciddi anlamda bir fiyat farkı var. Yani sizin tabii ben sorunuzu anlıyorum. İzleyicilere, dinleyicilere bu konuda bir fiyat barem verebilmekten bahsediyorsunuz. Burada bakın, implantlar çok çeşitlilik arz eder. Bundan dolayı ben şunu anlatmaya çalışırım. Mesela bir marj verebilirim. Yani mesela yeri geliyor bazen çok çok büyük marka implantlar var. Bunlar ekstrem fiyatlarda olabilirler. Ama bazen bu ekstrem fiyat veren markaları kullanma zorunluluğunuz olmuyor. Bu yüzden daha standart, mesela biliyorsunuz arabada da bir Mercedes kullanırsınız ya da işte ne bileyim Ferrari, Lamborghini, ne olursa bu da mesela gene, ama normal bir aile arabası alırken daha standartlarınız daha belirli olur. Bu yüzden vakaya göre implant seçimi fiyatı da değiştirir. Bazen bir All-on-4 vakası dediğimiz 4 implant üzerine kurulan bir implantta kullandığınız implantla düz kemikleri çok güzel olan bir yerde kullandığınız implantlar aynı olmayabilir. Bunlar da tabii fiyatı değiştiren ya da kemiği çok ince, çok kalın, zayıf. Bütün bunların hepsi bunların üzerine. Ama şunu söyleyebilirim. Her ne yaptırırsanız yaptırın, bu işlemleri alt haftaya toplayın. Nereden baksanız 5-6 kat daha kârda olunur. Her zaman böyledir yani. Bu kadar fark. Tamam. O zaman zaten bence yani açılıştaki sorumuza ve bütün hani programı götürdüğümüz noktaya geliyoruz. Lüks mü yoksa en temel sağlık ihtiyacına mı geliyoruz? Ağız diş sağlığının, gülüş estetiğinin, değil mi? Diş ve çene estetiğinin. Bu konuda çok çok güzel ayrıntılı bilgiler paylaştınız ama görüyorum ki bu devamı da olması gereken daha çok sorular sorulacak bir alan. Umarım yeniden birlikte oluruz Murat Hocam. Peki. Evet. Var mı başka Çok sorularınız, sorun yanıtlamak var, istediğiniz? çok sorun var. Az zamanımız var şimdilik. Onun için bu sefer gerçekten dediğim gibi bu sorunun cevabını aramış olduk. Umarım en uygun fiyatlarla bütün aslında vücudu etkileyecek olan bir sistem ağız ve diş sağlığı. Hani bunun ben açılışta söyledim ama siz de doktor olarak arkasından tabii bütün şeyi boşluğu doldurdunuz. Bütün vücudu etkileyen bu kadar önemli bir konuda herkesin bu bakıma, bu tedaviye, bu işte bütün bunlara ulaşabilmesi, ameliyatlara, tedavilere ulaşabilmesi çok hayati. Umarım yani ben burada işte umarım affordability giriyor işin içerisine.
bir şekilde o mali şeye de sahip olabilmek. Ama bunlarla anladığım kadarıyla Türkiye çok önemli bir yeniden destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Sizin son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle uyarı açısından bence bu işi geciktirmeyin. Hani ne kadar hayati aslında ağız ve diş sağlığı derken bence son şeyleri sizden alalım. Mesajları. Ee, Sadece şunu söylemek isterim. Özellikle hani 45 yaş üstü hastalarda eğer ağızlarında bir koku varsa, bir enfeksiyon varsa, diş eksiklikleri varsa ya da kendi kendine çürüyen dişler varsa lütfen bunu ihmal etmeyelim. Çünkü bunlar birer enfeksiyon kaynağı olarak kalbimize özellikle endokardit dediğimiz kalp kapakçığı iltihabına neden olabilir. Bu yüzden bunları en kötü ihtimal bunları çektirmelerini öneriyorum. Bu dişleri tedavi ettirmelerini öneriyorum. Çünkü bu ne estetik ne de başka bir şey. Bu sizin hayati bir şeyiniz. Bir gün doktora gidersiniz, kalp kapakçığınızda iltihap var. Neden oldu? Neden oldu diye düşünürüz. Oysa bunları yaptırın, eksik dişlerinizi tamamlayın. Ağız fonksiyonlarınız birbirine tam olarak oluşsun. Bazen ertelediğimiz tedavi, ücretten dolayı ertelediğimiz tedavi daha büyük ücretlerle karşımıza gelmemize sebep oluyor. Daha küçük tedavilerle daha büyük ücretlerin gelmesini önleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik söylediğim gibi detaylı konularda umarım daha ileride yeniden birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, İzmir'den diş hekimi Ömer Saraç'la böyle evet diş sağlığı, estetik, gülüşlerimiz, o gülüşlerimizin arkasındaki yaşam enerjisi ve bunun tabii ki tıbbi gerçekliği hepsini masaya yatırmaya çalıştık. Mediktile TVC Sağlık Kuşağı'nda yeniden görüşünceye kadar hepinize sağlık ve esenlik diliyorum.